Bazı ezoterik gelenekler ölümün bir son değil, ruhun hatırladığı her şeyin adım adım sökülüp alındığı bir sürecin başlangıcı olduğunu iddia eder. Bu videoda beden çöktükten sonra bilincin kaderini yöneten gizli bir sistemi tarif eden kadim doktrinlerin içine giriyoruz. Pek çok gizem okulu insan ruhlarının yakalandığı, yeniden düzenlendiği ve fiziksel varoluşa geri yönlendirildiği bir döngüyü denetleyen güçlü varlıkların bulunduğunu savunmuştur. Bu analizin amacı bu öğretilerin nasıl ortaya çıktığını, neden bu kadar çok geleneğin aynı uyarıyı paylaştığını ve öldüğünüz anlardan hemen sonra ne olduğuna inandıklarını anlamaktır. Öncelikle bu sistemin bir ruh geri dönüşüm makinesi olduğunu ve bu tanımlamayı kurarken tam olarak neyi kastettiğimizi netleştirmeliyiz. Çünkü bu kavram çoğu insanın düşündüğünden çok daha karmaşık ve rahatsız edicidir. Bu bildiğimiz anlamda fiziksel bir makine değildir. Maddi evrende bulunmaz. Aletlerle tespit edemezsiniz. Fiziksel gözlerle göremezsiniz. Daha ziyade bir sistemdir. Kadim geleneklerin astral ya da ara düzlemler dediği bölgelerde var olan metafizik bir düzenek. Saf ruh ile yoğun fiziksel madde arasındaki gerçeklik katmanlarında konumlanan maddi kozmosun ruhsal altyapısı gibi işleyen bir işletim sistemi. Bilincin fiziksel enkarnasyonuna giriş çıkış akışını yöneten bir düzen. Bunu anlamak için Gnostik kozmolojinin gerçeklik yapısını nasıl anlattığına bakmak gerekir. Nag Hammadi'de 1945'te bulunan en önemli Gnostik metinlerden biri sayılan Yuhanna'nın Apokrifonu gibi metinlere göre gerçeklik birçok düzeye ayrılır. En üst düzeyde doluluk anlamına gelen pleroma vardır. Sonsuz ilahi bilincin alanı. Burada monad ya da bir diye anılan hakiki tanrı bulunur. Ayrıca ilahi niteliklerin taşması, tezahürü olarak görülen eonlar yer alır. Bu düzey saf ruhtur. Sonsuz, ebedi, kusursuz. Tüm sınırlılıkların ve acının ötesinde. Fakat pleromanın altında metinlerin perde ya da sınır dediği bir ayrımla bizim yaşadığımız maddi kozmos yani fiziksel evren bulunur. Ve Gnostik öğretiye göre kritik nokta şudur. Bu maddi evren onu meydana getiren daha aşağı bir varlık vardır. Sahte tanrı diye anılan Demiurgos. Yuhanna'nın Apokrifonu bu varlığa Yaldabaoth adını verir ve onu cahil, kibirli, kıskanç biri olarak tasvir eder. Yaldabaoth kendisini tek tanrı, en yüce varlık sanır. Oysa daha yüksek bir kaynaktan taşmış, ilahi birlikten kopmuş kusurlu bir türevdir. Yaldabaoth'un cehalet ve gururla şöyle dediği anlatılır. Ben tanrıyım ve benden başka tanrı yoktur. Ama yukarıdan bir ses gelir. Yanılıyorsun. Bu Demiurgos'un doğasının merkezindeki temel yanılgıyı ifşa eder. Kendini en üstün sanır ama aslında tam kavrayamadığı bir gerçekliğin içinde sınırlı ve cahil bir varlık olarak hareket eder. Demiurgos maddi kozmosu bir tür kapalı sistem gibi kurar. Sonsuz pleroma'dan ayrı düşmüş bir hapishane ya da Matrix benzeri bir alan. Bu kozmosu doldurmak, ona canlılık ve bilinç kazandırmak için ise ruha ihtiyaç duyar. Sorun şudur, Demiurgos hakiki bilinci meydana getiremez. Bilinç farkında olma, deneyimleme, bilme kapasitesi yalnızca nihai ilahi kaynak olan monattan doğabilir. Demiurgos kaostan maddeyi düzenleyebilir. Fiziksel biçimleri şekillendirebilir. Yasalar ve yapılar kurabilir. Ama bu biçimleri gerçekten canlı ve farkında kılacak bilinci üretemez. Bu yüzden ilahi bilincin parçacıklarını hakiki Tanrı'nın sonsuz farkındalığından kıvılcımları bir şekilde yakalamak ve maddi bedenlerin içine hapsetmek zorundadır. Gnostik öğretide taşma, emanasyon sürecindeki bir kusur ya da kriz nedeniyle ilahi bilincin parçaları maddi yaratımın içine düşer ya da çekilir. Bu ilahi kıvılcımlar fiziksel bedenlerde sıkışıp kalır. İnsan varlığı da bunun sonucudur. Maddi formun içine hapsedilmiş ilahi bilinç. Karanlıkta kalmış ilahi ışık, sonlu ve ölümlü araçlarla sıkıştırılmış sonsuz farkındalık. İşte ruh geri dönüşüm makinesi burada devreye girer. Bu Demiurgos'un ilahi kıvılcımları içeride tutmak, onların pleromaya dönmesini engellemek ve maddi kozmosu ayakta tutacak sürekli bir bilinç arzı sağlamak için kurduğu mekanizmadır. Metinlerin diliyle işlevi 3 katmanlıdır ve bu 3 işlev birlikte neredeyse kusursuz bir tuzak oluşturur. Birincisi makine yaşam ile ölüm arasındaki geçişi kontrol eder. Ruhların fiziksel bedenden öte alemlere ve oradan yeni fiziksel bedenlere hareketini yönetir.
Bu bakışa göre ölümle birlikte bilinç otomatik biçimde özgürleşip doğal olarak ilahi kaynağına dönmez. Tam tersine daha o anda belirli yollara sokulur. Belirli deneyimlerden geçirilir. Belirli hedeflere yönlendirilir. Bu süreç rastlantısal ya da doğal değildir. Birbirleriyle koordineli çalışan varlıklar hiyerarşisi tarafından yönetilen, idare edilen, düzenlenen bir işlemdir. İkincisi ve bu çok kritiktir, makine ruhların enkarnasyon boyunca ürettiği deneyimsel ve duygusal içeriği çıkarır ve işler. Fiziksel yaşam boyunca sevinç ve acı, korku ve arzu, sevgi ve nefret, umut ve çaresizlik yaşarsınız. Mücadele eder, çabalarsınız. Başarısız olur, başarırsınız. Bağ kurar, sevdiklerinizi kaybedersiniz. Bütün bunlar duygusal ve deneyimsel enerji diye adlandırılabilecek bir şey üretir. Bilinçten taşan frekanslar, yayılımlar. Gnostik yorumda bu enerji hasat edilir. Sistemi yöneten varlıklar, arkonlar bu enerjiyle beslenir. Onu tüketir, bu onlara yaşam gücü sağlar. Nag Hammadi metinlerinden arkonların hipostazı, bazı aktarımlarda arkonların hipotezi gibi anılır. Arkonların insana karşı kıskanç olduğunu açıkça söyler. Çünkü insanlarda arkonlarda olmayan ilahi kıvılcım vardır. Arkonlar bütünüyle alt alemlerin yaratıklarıdır. Demiurgos'un ürünleridir. Hakiki ilahi kaynağı içsel bir bağları yoktur. İçlerinde kendi kendini besleyen bir yaşam ya da bilinç pınarı bulunmaz. Bu yüzden dışarıdan bir besin kaynağına ihtiyaç duyarlar. Enkarnasyon içindeki ilahi bilincin yoğun duygular ve acılar yaşaması onlara tam da ihtiyaç duydukları besini sağlar. Bu çerçeve her şeyi farklı bir açıdan yeniden yorumlar. İnsan acısı rastgele değildir. Günahların cezası değildir. Hatta geleneksel anlamda ruhsal gelişim için zorunlu bir araç da olmayabilir. Bu öğretiye göre insan kurşununa gömülü acıların önemli bir kısmı arkonik sistemin toplayacağı duygusal enerjiyi maksimize etmek için bilinçli biçimde tasarlanmıştır. Sert ama metne göre doğru bir benzetmeyle biz bir tür hayvan sürüsü gibi ele alınırız. Ancak et, süt ya da emek için değil, bilincimiz ve duygusal deneyimsel enerjimiz için yetiştiriliriz. Üçüncüsü makine ruhların hafızasını, kimliğini ve süreklilik duygusunu sıyırır. Her yeni enkarnasyonun amneziyle başlamasını sağlar. Yani hafıza burada yok edilir. Böylece geçmiş yaşamların hatırası yoktur. Ölüm sonrası işleme sürecinin anısı yoktur. En kritik olanı da ruhun gerçek ilahi doğasına dair farkındalık yoktur. Bu hafıza silinmesi enkarnasyonun talihsiz bir yan etkisi ya da bilincin yoğun maddeye girerken doğal bir kısıt yaşaması değildir. Bilakis sistemin kasıtlı ve vazgeçilmez bir özelliğidir. Çünkü ruhlar enkarnasyonlar arasında tam bir hafızayı korusaydı, öldüklerini, işlendiğini, geri gönderildiğini hatırlasaydı, bunu yüzlerce, binlerce kez yaptıklarını bilseydi, illüzyon çökerdi. Hapishaneyi tanırlar, işbirliği yapmayı reddederler, özgürlük talep ederlerdi. Ve sistem çökerdi. Bu makine metafizik yapılar ve bilinçli varlıkların koordinasyonuyla işler. Yapılar gnostik metinlerin küreler, firmamentler ya da göğün katları diye adlandırdığı katmanlardır. Bunlar en altta fiziksel dünya ile en üstte pleroma arasına dizilmiş gerçeklik tabakalarıdır. Kadim kozmolojide astronomik gözlemlerden etkilenmiş ama ezoterik yorumlarla örülmüş şekilde 7 görünür göksel cisme karşılık gelen 7 gezegensel küre bulunduğu varsayılırdı. Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn. Gnostik ve hermetik öğretilere göre bu kürelerin her biri hapishanenin bir katıdır. Geri dönüşüm sisteminin bir bölmesidir. Bu düzeni yöneten bilinçli varlıklar arkonlardır. Yuhanna'nın apokrifonu baş arkon ya da demiurgos olan Yaldabaoth'un 7 büyük arkon yarattığını ve onların 7 küreye hükmetmekle görevlendirildiğini anlatır. Ayrıca çeşitli işlevleri yürütmek üzere sayısız alt arkondan söz eder. Sistemi bu kadar yıkıcı biçimde etkili kılan şey sofistike oluşudur. Kendini bir hapishane gibi göstermez. Bir tuzak gibi sunmaz. Tam tersine meşru ruhsal süreçlerin görünümünü kusursuzca taklit eder. İlahi yargı, karmanın dengelenmesi, ruhsal evrim, manevi öğrenme, cennetsel ödül, ilahi sevgi ve merhamet. Bu sistemden geçen bir ruh gerçekten de otantik bir ruhsal gerçeklik yaşadığını sanır. Kendisine melekler, yükselmiş üstatlar, aydınlanmış rehberler gibi görünen varlıklar tarafından yönlendirildiğine inanır. Ruhsal yolculuğunda özgür seçimler yaptığını düşünür. Oysa anlatıya göre her seçim
aynı sonuca götürecek şekilde tasarlanmıştır. Yeni bir enkarnasyon, yeni bir döngü, yeni bir hasat. Arkonların bu sistemdeki rolünü daha derinlemesine kavramak gerekir. Çünkü kadim metinler kim olduklarına, nasıl örgütlendiklerine, hiyerarşinin her katmanının hangi işlevleri üstlendiğine ve en önemlisi ruh geri dönüşüm makinesini ayakta tutmak için nasıl çalıştıklarına dair dikkat çekici ayrıntılar verir. Arkonlar, Ortaçağ Hristiyanlığındaki demonoloji anlamında şeytan değildir. Hristiyanlık daha sonra bu kavramların bazılarını ödünç alıp dönüştürmüş olabilir. Arkonlar iyicil bir tanrıya hizmet eden melekler de değildir. Çoğu zaman öyle görünseler bile onlar pleroma'nın saf ruh alanı ile fiziksel enkarnasyonun yoğun maddi dünyası arasında var olan ara varlıklardır. En doğru ifadeyle kozmik hapishanenin idarecileri, gözetmenleri, bürokratları ve muhafızlarıdır. Önce yapıyı anlamalıyız. Çünkü hiyerarşiyi anlamadan sistemin nasıl çalıştığını kavrayamayız. Yuhanna'nın apokrifonuna göre Demiurgos, Pleroma'nın bir kusur yoluyla çıktıktan sonra kendini doluluk ışığından ayrılmış bir boşlukta bulur. Cehalet ve kibir içinde daha aşağı bir varlık olduğunu anlamadan maddi kozmosu meydana getirmeye girişir. Bunu yaparken düştüğü ilahi alemin bulanık anılarını ve yankılarını model alır. Ama ortaya çıkan şey çarpık ve aşağı bir kopyadır. Bu kozmosa yönetim sağlamak için Yaldabaoth, kendi gücünün uzantıları gibi işleyen 7 büyük arkon meydana getirir ve her birini 7 gezegen küresinden birinin başına yerleştirir. Metin bu 7'yi adlarıyla anıp işlevlerine ve yönettikleri niteliklere dair ayrıntılar verir. Birincisi Satürn ile ilişkilendirilen Atos'tur. Bu arkon en dıştaki küreyi yönetir. Yaratılmış kozmosla onun ötesindeki sonsuz boşluk arasındaki son sınır gibi düşünülür. Satürn küresi sınırlılık, kısıt, ağırlık, sınırlar, zaman, karma ve fiziksel varoluşun temel yasalarıyla ilişkilendirilir. Atos nihai kapı bekçisi işlevi görür. Hiçbir ruhun Demiurgos'un meydana getirmesinin ötesindeki hakiki ruhsal alana kaçmamasını sağlar. Metne göre ruhlar ölümden sonra yükselmeye çalıştığında Satürn küresinin arkonu onlara bir tür karmik ağırlık sunar. Biriken borçlar, yükümlülükler, geçemeyeceklerine dair gerekçeler, yeniden enkarnasyona dönmeleri gerektiğine dair haklılaştırmalar. İkincisi Jüpiter'le ilişkilendirilen arkon genişleme ve büyümeyi öğretir. Ama bunun yanında hırs, güç arzusu, otorite isteği ve önemli biri olma açlığıyla da bağlantılıdır. Jüpiter küresinde yükselen ruhlar ruhsal otoriteyle ayartılır. Çok ilerledin, çok gelişmişsin. Göksel hiyerarşide bir mevki al. Başka ruhlara rehber ol. Daha aşağı varlıkları yönet. Hak ettiğin güç ve statünün tadını çıkar. Bu teklifi kabul eden ruhlar sistemin bir parçası haline gelir. Kendilerini diğer ruhlara yardım eden rehberler sanarken anlatıya göre hapishaneyi sürdürmeye hizmet ederler. Üçüncüsü Mars'la ilişkilendirilen arkon. Saldırganlık, çatışma, şiddet, savaş, rekabet ve tahakküm mücadelesini yönetir. Mars küresi enkarnasyon içindeki varlıkların sürekli mücadele halinde kalmasını sağlar. Öfke, korku, nefret ve hayatta kalma paniği gibi yoğun duyguları üretip sisteme yakıt çıkarır. Dördüncüsü Güneşle ilişkilendirilen arkon. Ego kimliğini, bireyselliği, ayrı bir ben duygusunu yönetir. Bu ayrılık illüzyonunu üreten katmandır. Ben buradayım, sen oradasın, birbirinden ayrı varlıklarız. Çıkarlarımız çatışabilir. Beşincisi Venüs'le ilişkilendirilen arkon. Sevgi, güzellik, arzu, çekim, bağlanma, cinsellik ve güzel bulduğunu sahiplenme dürtüsünü yönetir. Venüs küresi anlatıya göre en güçlü tuzak mekanizmalarından biridir. Çünkü ruhun sevme kapasitesini zincire dönüştürür. Altıncısı Merkürle ilişkilendirilen arkon. İletişim, düşünce, zihin, kurnazlık, aldatma, oyun ve zihinsel karmaşıklığı yönetir. Yedincisi Ay ile ilişkilendirilen arkon. En alttaki dünyaya en yakın küreyi yönetir. Fiziksel enkarnasyondan hemen önceki son sınır gibi tasvir edilir. Bu 7 büyük arkonun altında metinlerin sayısız diye betimlediği daha küçük arkonlar bulunur. Astral bölgelerin tüm alt katmanlarını doldururlar ve her birinin belirli görevi vardır. Bazıları katmanlar arası geçişlerde kontrol noktalarında muhafız gibi bekler. Bazıları rehber gibi davranır. Yeni ölen ruhlara görünerek onları önceden belirlenmiş güzergahlara yönlendirir. Anlatıya göre arkonların ruhları içeri alıp dışarı vermesi adeta bir ruhsal bürokrasi ile gerçekleşir.
Bir ruh ölünce belirsiz bir öte aleme rastgele sürüklenmez. Anlar içinde bazen de anında arkonik varlıklar tarafından yakalanır ve bir dizi önceden kurgulanmış deneyimden geçirilerek yönlendirilir. Arkonlar duyguları manipüle eder. Çünkü kontrolün en etkili aracı duygudur. Korkan bir ruh belirli yollardan uzaklaştırılıp başka yollara kolayca sürülür. Yas ve bağlanma içindeki bir ruh maddi dünyaya daha rahat çekilir. Suçluluk hisseden bir ruh telafi için yeniden doğması gerektiğine kolayca ikna edilir. Bu duygusal manipülasyon ölüm sonrası sürecin her aşamasında işlediği söylenen bir mekanizmadır. Yaşam gözden geçirme denilen aşamada ruh yeni biten yaşamındaki duygusal açıdan yüklü her anı yeniden yaşar. Resmi anlatı bunun öğrenme olduğunu söyler. Fakat gnostik yorumda bu yoğunluk başka bir amaca hizmet eder. Ruhu duygusal tepkisellikte tutar. Az önce öleni ego kişiliğiyle özdeşliğe kilitler. Arkonlar ayrıca algı ve hafıza üzerinde kısıtlar uygular. Bu da sistemin uzun vadede kendini sürdürmesi için kritik bir unsurdur. Ruh öte alemde katmanlardan geçerken algısal kapasitesi kademeli biçimde daraltılır ve ayarlanır. Önceki enkarnasyonlara dair hafıza kırıntıları varsa bile bastırılır ya da tamamen silinir. Ruhun kendi ilahi doğasına dair farkındalığı, dikkatin bütünüyle az önce biten yaşama yönlendirilmesiyle perdelenir. Son aşamalara geldiğinde yeni bir enkarnasyona atanmak üzereyken algı o kadar kısıtlanmış, bilinç o kadar sınırlı, ego kimliğine yeniden fokuslanmış olur ki anlatıya göre ruh yakın zamanda biten yaşamdan ötesini neredeyse hatırlayamaz. Bir sonraki videoda ölümden hemen sonra olan biteni çok daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Çünkü geri dönüşüm sisteminin makineye giriş noktası tam burasıdır ve bu süreci adım adım anlamak belirleyicidir.